çağın adı. Bekarlık, eskiler yanlış olarak onu tek başına serazat böyle olma, dolayısıyla da çakırkeyif yaşama adına sefaat kokan bir düşünceyle, sefalet kokan bir düşünceyle sultanlık diye adlandırmışlar. Fakat o manada kim kendi haline bakarsa baksın çok rahatlıkla diyebilir, bu derbederliğin neresinde sultanlık? O manada değil de bekarlık hayatın her lahzasını, her aşiresini, her salisesini, her aşiresini diyelim, yukarıya doğru terakkiyle çıkalım. Hizmete vermesi açısından bir sultanlıktır. Kimseye hesap verme mecburiyetinde değildir. Sadece iç hesabı vardır Allah'a karşı. Vaktimi çok iyi değerlendirdim mi? Belki bu yanıyla bekarlıkta bir sultanlık vardır. Gece eve 3'te gidebilir. Kahvaltısını yapar, hafif bir yastığa dayanır. Erzurum, Erzincan oralara kadar öyle uyuklamaya mürgüleme derler. Bir mürgüler orada. O gafleti dağıtır, sonra kalkar vasıtaya biner, yine koşar bir yere. İşte bu sultanlıktır yani. Kimseye hesap vermez. La yüs'el olma. Tek Allah'a hesap verir. Şimdi bu yönüyle tabii takdirlerin üstünde bir değer ifade ediyor. Yeryüzünden bütün evliliği kaldırma, bu hem tabiata ters, hem fıtrata ters. Dolayısıyla Allah'a karşı ters, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı da ters bir şeydir. Yemeği terk etme, içmeyi terk etme, evliliği terk etme düşüncesiyle karşısına çıkan kimselere yemenin de yerinde sünnet olduğunu, içmenin de sünnet olduğunu, yatıp uyumanın da sünnet olduğunu, yani fıtratın sünneti, hayatın sünneti olduğunu, evlenmenin de hayatın sünneti olduğunu ifade eder ve bu sünnetlerin hepsini bir çırpıda toplar, buyurur ki benim sünnetimden, yani hayatımdan telkin ettiğim, talim ettiğim, hayat adına takdim ettiğim şeyden yüz çeviren benden değildir. Neden değildir? Öyle bir şeye zorlasanız insanları dinden uzaklaştırmış olursunuz. Mesela öyle bir yol ki insana yedirmiyorlar. Öyle bir yol ki bu defa insanlar kaçak kaçak yerler. Yani din terk edilir, o dinse. Öyle bir yol ki insana içirmiyorlar, kaçak kaçak içerler, yolu terk ederler. Yatmayacaksınız, öyle bir yol ki mümkün değil bunu götürmek, yatarsınız, dinden çıkarsınız. Neden? Tabiata ters, fıtrata ters. Bir olur, iki olur, üç olur bir yerde, başı döner düşer insanın. Kimse sonuna kadar o işi telkin edemez. O hayata ters. Allah'ın vaz ettiği ayatı tekviniye terstir bu. Meseleyi ayatı tekviniyenin kanun ve prensipleri içinde ele almak lazım. Ama fedakarlık şudur. Bir taraftan hayat adına ayaklarını sağlam yere basacakları ana kadar sabrı muvakkat. Başkalarını el açmadan, minnet etmeden, ev kiramı verin demeden kendi imkanlarıyla geçinebilecek kadar bir imkanı yakalayacağı ana kadar bir sabrı muvakkat. Yani insanın bir yakını ölür, yakını bir musibete maruz kalır. Ona sabrı cemil derler. Yani derdini Allah'a açma, içini Allah'a açma demektir. İnnemâ eşkû bethi ve huzni ilallah. Tasamı, dağınıklığımı Allah'a arz ediyorum. Gözlerime hakim olamıyorum, duygularıma hakim olamıyorum. Çarşıda gezmek beni mahvu perişan ediyor, halimi Allah'a şikayet ediyorum. Bu arada tabii bir diğer şey buna tetinme denebilir. Çünkü mevzuyla doğrudan doğruya alakalı değil. Ben şahsen hayatımda böyle bir şey yapsaydım, kendi kriterlerimden daha ziyade başkalarının kriterlerini, bakışını, görüşünü, değerlendirmesini tercih ederdim. İster karşı tarafın dini hissi, dini düşüncesi, dini duygusu adına, isterse fiziki adına. Çünkü ben hislerimle malul. Yani onlarla eğri büğrü olabilirim, eğri düşünebilirim, yanlış karar verebilirim. Fakat başkaları benim hissi olduğum yerde mantıkidir. Daha derin, daha buğutlu düşünebilirler. Tercih ederim kararlarını.
Ve benimle aynı duyguyu paylaşan annemin, babamın duygu ve düşüncelerini belli noktalarda, arkadaşlarımın, arkadaşlarının, hayat arkadaşlarının duygu ve düşüncelerini tercih ederim. Kadını da erkeği de en iyi anlayan Dima ona şefkat kahramanı demiş. Eğer o gerçekten kendi ruhuna has şayet bilenebilirse, iyi hazırlanabilirse, hakikaten şahlandıran bir güç kaynağı olur. Onun derdini paylaşır, tedavi efkarda bulunur, ona destek olur. Hadicetül Kübra gibi bir insanla o seviyede, bu anamı misal vererek böyle bir şey söyleme de bana çok sakil geliyor gibisini demek bile yani. Ama o ruhta, o karakterde, Asya Meryem gibi o karakterde kadınlarla izdivaç yapmak 1000 defa bekarlıktan 1000 defa daha hayırlıdır. Bu itibarla iyisi bu mevzuda aranmalı bence. Hissi hareket edilmemeli. Çok defa akıl, mantık, çok görme sahası çok dar olan gözlere takılır. Gözün eseri ve zebunu olur. Gözler çok önemlidir. Boşuna mı Kuds-ı hadis en-nezratü sehmun mesmumun min sami iblis demiş. Şeytanın zehirli oklarından bir ok. Demek insan onunla avlanıyor çok defa. Bakışla avlanıyor. Öyleyse bir yerde bence bu işi yaparken, hayat değişikliği yaparken mantıki olabilecekleri işi bırakmak hoşumuza gitsin bence. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüleri içinde malından, cemalinden ve dininden dolayı söyledikten sonra buyurur ki yanı yere gelmeyesi sen din sahibini tercih et. Yani din duygusu tercih edilmeli. Diyelim ki hani birisi melati ve çiyesi bir ölçüde, fiziki şu ölçüde, malı da şu ölçüde. Ama birisi de var ki tam o ölçüde değil. Yer yer geliyor yani duygularımıza ölçüye ulaşıyor gibi. Ulaşmadı. Fakat beri taraftan salabeti diniyesi var. Peygamber tavsiyesine uyarak salabeti diniye. Evet, gördüğünüz gibi yani evlilik de ciddi bir mevzu. Yani imtihandan geçilerek yapılması gerekli olan bir mevzu. Kendini idare eden aciz olan insanlar, bir aile reisi olacak, çoluk çocuk babası olacaklar, idare edecekler, kendini idare edemiyor derbeder. Yani işte bu mevzuda böyle, hayatta belli bir faslın aşılması lazımdır. Rüştün ortaya konması ispat değil, ortaya konması lazımdır. Böyle birisini zannediyorum yine مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى senin terk etmediğin Rabbin seni bu mevzuda da terk etmez, sana darılmaz, seni yalnız bırakmaz ve sana bu işi isabetli olarak yaptırtır. Evet. Zannun ve tahminun minni. Rabbena la tuâkhizna in nesînâ ev ahtâna.